Temmuz 2025 Perşembe, saatlerimiz 12. Berlin'den çıktık. Bugün Prag'a doğru yola koyulduk. Berlin'de size pek bir şey çekemedik. Çünkü kameramız bozuldu. Daha doğrusu kameramız değil, mikrofon adaptörümüz bozuldu. Berlin çıkışı onu hallettik. Bir dinlenme tesisinde tekrar bağlı çalışır hale getirdik kameraları. İşte bugün Prag'a bir 320 kilometre sürüşümüz var. Şu an kamera açısı nasıl bilmiyorum. Kontrol edelim bunu tekrar. Belki şu an kötü olabilir. Çok oynadık, söktük, taktık. Gene bugün bol rüzgarlı bir rotamız olacak. Klasik otoban sürüşüm bugün maalesef. Size Prag'da vakit ayırmam gerekiyor. Onun için tamam hallederiz. Şu arkadan bir polis mi ya da başka bir şey mi çözemiyorum ama biraz müsaade et gitsin o. O da yanmıyor değil mi? Tamam bakarız, tamam. Bu arada Fatih'in de kaskındaki interkomla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. O da şarj olmuyor. Dün gerçekten öyle böyle bir yağmurda sürmedik biz. Yani sabah 7'den akşam 7'ye kadar 12 saat neredeyse yağmurun altındaydık. Kuru, sadece tesislerde bir yerlere gelebildik. Yoru bitirebilmek için de çok durmadık. Değdi mi? Değdi. Çünkü Berlin'de sevdiklerimizi gördük. Bayağıdır göremediğimiz. Evet, otobanda bir yol çalışmasından çıkıp bir yol çalışmasına giriyoruz. Berlin'den Dresden'de Çek Cumhuriyeti Prag'a doğru devam edeceğiz. Maalesef yol çok rüzgarlı. Yani otobanları sevmiyoruz ama her defasında söylüyorum, girmek zorunda kalıyoruz. Çünkü bize şu an vakit kazandırıyor. Yani içerideki yollardan gitmeyi tabii ki isteriz. Ama bu rotamız daha çok biraz daha şehir turları ile ilgiliydi. Bakalım, arada ufak tefek yağmur atıştırıyor. Şu an stabil durumdayız. Çok buralarda aralara girip çıkmak istemiyoruz. Yabancısıyız. Ancak bir yerel plakalı motor görürsek ve giderse, birkaç yerde bizi uyardılar mesela Romanya'da falan, hani geçme hakkınız var diye. Oralarda geçtik. Büyük ihtimalle burada da vardır ama işi garantiye alıyoruz. Euro pahalı. Euro ile ceza yemeyelim. Dün Berlin'deki otelle, ya otel demeyeyim de apartmansı pansiyonla ilgili size bilgi aktarmayacağım. Çünkü problem yaşadık. Yani girişimiz problemli oldu. Boşu boşuna 1,5 saat yağmurun altında beklemiş olduk. Hani odaların temizliği, büyüklüğü, imkanları, işte otoparkının olması düzgündü. Orada bir sıkıntı yoktu. Fakat işleten arkadaş çok labali bir arkadaş olduğu için
Hani size tavsiye etmeyeceğim orayı. Gidip problem yaşamak hoş olmuyor. Dün biz sırılsıklamdık. Yani içimiz kuruydu da yağmurluklar falan, üstümüz eldivenler, işte her taraf su içindeydi. Ya bir an önce üstümüzü çıkarıp artık dinlenmek isterken orada 1,5 saat bir de tekrar yağmur yağdı. Bir de orada tekrar kaldık. Onun için tavsiye etmeyeceğim. Hani biz orayı çok uyguna tuttuk. Bizim işimizi gördü. Evet, oda da gayet temizdi. Hani odayla ilgili de hiçbir sıkıntımız yoktu. Ama malum içeri giremeyince kapısına gidip böyle 1,5 saat kapıda beklemek bütün şeyimizi bozdu. Şu Türkiye'de de olsa ne güzel olur değil mi? Yani bir iki araba geç dediler, dedi, işaret ettiler hani geçin diye. Şu an geçiyoruz. Bize yol açtılar. Ya yol açıyorlar, böyle orta şeridi boş bırakabiliyorlar. Bu tırlar çok güzel. Böyle arkasında forklift taşıyor. Bir yerde durunca demek ki forkliftle beraber şoför kendisi indirip bindirip yapıyor. Yaklaşık 10 dakikadır bu şekilde sürüyoruz. Hatta 10 dakikaya geçti, 15 dakikadır. Allah'tan herkes orta şeridi açıyor. Yani çok yardırcan olmadan efendi gidiyoruz burada. Yoksa bu trafikte beklemek sıkıcı hale gelecekti. Daha bu ne kadar böyle bilmiyorum. Fatih'in de interkomu bitti maalesef. Ya pili bitti. Onu da otelde bir çözüm üreteceğiz bakalım. Burada biz de artık şeride girip katılalım insan gibi. Burada dörtlümüz yanıyormuş. Burada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar, çok fazla bu Dresden yolu, Berlin'den sonra Dresden yolunda arıcılık yapılıyormuş. Onun için vizörü çok fazla açık tutmuyoruz. Her taraf arı içerisinde durduğumuza, ya da dönemi bilmiyorum. Özellikle uyardı onu bir tır şoförü. Bu arada Berlin'in içinde motorla çok rahat hareket edemedik. Birkaç işimiz vardı, onları halledecektik. İşte Louis'e uğradık, oradan bir yere daha uğrayacaktık falan. Şöyle konu, çünkü her gören Türk yanınıza geliyor. İyi niyetten tabii. Hani kötü bir art niyetleri yok. Hepsi de işte konuşunca falan filan deyince böyle biraz vakit geçiyor. Bir bakmışsınız vakit diye bir şey kalmamış size. Vakit kalmıyor. Yapacağınız işleri yapamaz hale geliyorsunuz. Berlin'de de akşam çok video çekmedim. Hani çekebilirdim, o mikrofon adaptörsüzse çekebiliyorum onu zaten. Onda bir sıkıntı yok. Profesyonel sesim olmadığı için. Ya Berlin'i bir gece içerisinde birkaç saatte gezme şansınız yok. Berlin koca bir şehir. Tarihiyle, kültürüyle mega şehirlerden bir tanesi. Onu daha profesyonel kişilerden izleyip görün. Dinleyin. İmkanınız varsa gidin. Bizim bu gezimiz biraz şeydi olarak planladık. Yani Berlin yoktur rotamızda. Sadece sevdiklerimizle görelim. Hani birkaç saat de olsa onlara vakit ayıralım diye Berlin'i de ekledik. Aslında biz Krakow'dan direkt Sıla yoluna çıkacaktık. Planımız öyleydi. Gerçekleştiremedik. Sevdiklerimizle görelim dedik. Onun için hem günlerimizi biraz sıkıştırdık. Rota saatlerimizi işte otoban kullanarak sıkıcı hale getirsek de sevdiklerimize vakit ayırıp görmek hoş oldu bizim için. NCL tur nasıl gidiyor? NCL yaklaşık 3000 kilometreyi devirdik şu an. Yani İstanbul'dan çıktığımızdan beri 3000 kilometre de değil tabii bu alet. 10.000 kilometre civarında. Memnunuz, rahatız. Herhangi bir sıkıntı yaşatmadı bize. Zaten DCT'nin konforu, rahatlığı muhteşem.
herkes bir gün illaki DCT ile tanışacak. Şu an DCT'yi kötüleyen kişiler bence DCT ile daha tanışmamışlardır. Ya da DCT'nin ne olduğunu hiç kullanmayıp özelliklerini de bilmeden ya işte otomatik düğmeye basıyorsun gidiyor falan filan diye tanımlayan kişilerdir. Böyle ben 50 yaşında merdiven dayadığım için yok işte virajda vites atıyor, güvensiz falan filan. Arkadaşlar biz Toprak Razgatoğlu değiliz. Yani virajda ne kadar risk alıp yapabiliyorsun. Bu aleti manueli aldığında virajı istediğin gibi vitesini ayarlayıp girebiliyorsun. Bak buna basıyorsun bir düşürüyor. Buna basıyorsun bir büyütüyor. Bu kadar. Saniyede. Saniyeden daha kısa sürede. İsterseniz manueli aldığınızda da siz ne derseniz red line'a sokana kadar devam ediyor bu alet. Güzel mühendislik, güzel olgunlaşmış bir sistem DCT. BMW'nin şu an Asa'sı ya da Yamaha'nın neydi işte o sistemleri gibi değil. Onlar daha çok olgunlaşması gerekiyor. Şu an elde DCT varken DCT güzel bir seçenektir her zaman için. Yağmur yağdı, ben kamerayı sökeyim artık, riske girmeyeyim. Evet, ufak bir mola verdik. Yavaş yavaş kaçma eğilimine giriştik çünkü arkada gene yağış gözüküyor. Ama çok yakalanmadan kaçalım bakalım. Gene rüzgar devam. Rüzgar sıktı. Uğur böceği gelmiş benim vizöre. Vizöre değil, ön cama bak. Şurada. Hadi uç Uğur böceği diyelim. Fatih'in interkomu ile ilgili sıkıntı oldu. Interkomu şarj edemiyoruz. Onun yerine geçici kulaklık ve WhatsApp aramasıyla devam ediyoruz. Otelde tekrar bakacağız. Burada Dresden'de 99 kalmış zaten. Evet, sanırsam başka bir otobana bağlanıyoruz. Burada ücretli geçiş yazıyor ama biz motorlar için ne kadar ödeyeceğiz bilmiyorum. Ya rüzgardan hiçbir şey yapamıyorum şu an. Yani beni duymuyorsunuzdur. Evet, Almanya sınırına girdiğimizden beri, yani Almanya sınırı demeyelim de Varşova'dan beri rüzgarla sürüyoruz. O böyle hani rahatsız edecek seviyedeki artık rüzgarla fırtına seviyesi herhalde bunun bir üstü. Bir de otobanda olduğumuz için çok keyifsiz oluyor maalesef. Keşke vaktimiz olsaydı da otobana çıkmadan ara yollardan halledebilseydik bu işi. Ama yarınki sürüşü otobansız olarak ayarlamayı planlıyorum şu an. Akşam bakıp değerlendiririz çıkış saatimize göre. Yani şey de yok, rüzgarın tek bir yönü de yok. Hani böyle sağ sol, bir sağdan bir soldan sersem gibi oldu. Bize mi denk geldi bu yol? Genel olarak bu böyle. Evet, bir benzinciye girdik. Otobandan ayrılıp bir sonraki benzinci, çünkü 100 kilometre sonra diyordu. Ve bizim NC'nin deposu o kadar götürmeyecek ama biz sanki çok farklı yerlere girdik şu an Fatih. Evet, değil ama çok güzel yerlere girdik. Neyse, şuradan dönelim bakalım şimdi. Şuradan girmiştik. Neyse, tamam, gidelim bakalım. Evet, kaybolduk. Benim için sorun yok. Otobandan çıktık, ben rahatım.
Yerlere bak. Abi niçin böyle bir yerde yaşamıyoruz ya? Yani çoğu insan için belki uygun değil ama ben seviyorum. Herhalde yaş ilerleyince artık biraz insanlardan uzak mı olmak istiyoruz? Gideriz. Şu ne güzel aletmiş ya. Bu eski Citroen. Evet, geldik. Evet, yakıt aldık. Bilmediğimiz bir benzinci burası. Tesis güzeldi ama içerisi. Ya burada yer varmış. Biz önde oturduk ama. Bir sonraki benzinci 100 kilometre yazıyordu. Onun için riske girmedik. Çünkü rüzgarda bu aletler astronomik şekilde yakış yapıyor. Evet, otobana çıkalım bakalım. Dresden herhalde 13 dediği 13 kilometre mi oluyor? Bilmiyorum. Bu Almanya'nın otobanı da biraz hızlı akıyor maalesef. Bu herhalde kullandığımız şu anki yol, coğrafya diyelim, çok rüzgarlı çünkü her tarafta rüzgar gülleri var. Bıktık rüzgardan ya Almanya'da. Vallahi bıktık. Evet, biraz rüzgar dindi gibi. Gerçi dinmedi. Ağaçlar kesti galiba. Şöyle bir dünya varmış dedim. Otobanın bu kadar rüzgar aldığını bilseydik doğrusu. Herhalde girilmezdi ki, değmezdi yani. Ablaya bakıp duruyorum, telefonla oynuyor çünkü. Bir anda kaçırıp deplasmanda başımıza iş çıkarmasın. Demek ki bu tünelde bir şey var. 60 hız sınırlandırılmış. Tünel de çok güzel ya. Ha, böyle esmes çiziyor galiba. Gidelim bakalım, Almanya'nın tünellerinden de geçelim. Burası İzmit gibi bizim tüneller bölgesi belli ki. Bak, bu dağların tepesinden gideydik biz. Vallahi. Bu arada Prag'daki otelimiz maalesef Prag'ın bayağı dışında. 16 kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü Prag çok pahalı. Ve Prag içinde Ostri'ye yakın otel bulup artı motorları güvenle koyabileceğimiz alan illaki vardır. Ben çok aradım, bulamadım doğru düzgün. Ya da karşıma çıkmadı. Artı Ostri'ye yakın yani oteller diyeyim ya da işte apartlar diyeyim, fiyatları astronomik pahalı. Onun yerine biz çok daha uyguna dışarıda kalıyoruz. Kafamızda rahat oluyor. Dışarıda kaldığımız tesisler de daha iyi tesisler bu arada. Ulaşım olarak da daha rahat tesisler. Uber'le tık diye iniyoruz. Bu arada Prag'da Uber çok ucuz. Yani tüm Avrupa ülkelerinin herhalde en ucuzlarından biri Prag'daki Uber.
Onun için kilometrenin biraz uzak olması ya da fazla olması bizi endişelendirmedi. Güzel bir otel tuttuk ucuza. Şeyden de bahsedelim. Biz 11 gece kalacağız otellerde. İşte 11 yerde. 10 ülke. Polonya'da 2 gece kaldık. Krakow ve Varşova olarak. 10 farklı ülkede 11 gece kaldık. Ve bize toplam maliyeti, her birimiz bu arada ayrı odada kalıyoruz. Bu otellerin 9'unda kahvaltı dahil. Otopark da dahil. Birinde dahil değildi. Onu zaten size söylemiştim. Toplam kişi başı verdiğimiz meblağ 20.000 TL'ydi. Bu da gecelik ortalama 2000 TL'nin altına düşüyor 11 geceden. Mesela Berlin çok pahalı. Ya ona yapabileceğiniz bir alternatif yok. Bulabildiğimiz en iyi alternatif bulduk ama İşte Varşova pahalıydı mesela. Ona da en iyi alternatif bulduk. Bakalım tura çıkınca da tabii yolculuk keyifli hale gelmesi için bazı şeylerinizi kafadan silmeniz gerekiyor. Bunlardan en önemli de size, arabayla çıksanız da yabancı plakasınız, yabancı memlekettesiniz. Motorla çıksanız da yabancı memlekettesiniz. Dolayısıyla onların güvenliği. Çünkü tura çıkıp çok fazla motor çaldıran, işte ekipman çalınan, işte arabasının camı kırılıp içinden bir şey alınan. Ya en son Dede Ağaç'taydı, daha yeni 3 gün önce duyduk. Arabasını Jumbo'nun orada, Jumbo marketin orada, Dede Ağacı'nın orada içini soymuşlar. Şimdi artık bir de ne kadar Avrupa desek de Avrupa'da da ciddi bir göçmen sıkıntısı var. Her tarafta her türlü insan var artık, yani hepsi, bütün ülkelerin bir şeyi bozulmaya başladı. Yapısı. Onun için güvenlik yani mesela bu tatilin rezil olmaması için her türlü önlemimizi aldık biz. İşte disk kilitlerimiz var, zincirimiz var. Üstünde bir şey bırakmıyoruz motorların. En güvenli yerleri seçtik zaten konaklamak için, kafamız rahat olsun diye. Genelde benim turlarımdaki mantık bu olur. Böyle rahat ediyorum. Başkası başka türlü rahat eder, onu yapar. Evet, yolumuz açıldı. Prag'a doğru devam edelim artık. Bu arada bu yağmur iyi indirecek. Evet, Fatih bir yakıt alsın. İşte şurayı çekelim duralım. Sen yakıtını al. Burada motorcu abiler var. Ben şuraya çekip duruyorum. Biraz dururuz değil mi? Amcanın Kawasaki'si var. Tamam, böyle duralım. Dur, benim navigasyon geldi. Marş basıyorum. El frenini indirdim. Geliyorum. Çık, ben seni yakalıyorum. Burada benim önüm sıkıştı. Tır mır bilmem ne, BMW var, o var, bu var. Abi kilitlediler yolu. 4 tane tır. Geldim, çıktım yola, tamam. Evet, Prag'a girdik. Şimdi Prag'ın çevre yolunda içine bulaşmadan otele gitmeye çalışıyoruz. Ben seninle beraber geçiyorum. Biz ikimiz 4 tekeriz. Artık yapacak bir şey yok. Böyle bir şey olunca turist diye kurtuluyoruz. Bak, amca yardırdı gitti.
Bebeğe iniyoruz. Bakın sizi ne güzel yerlere getirdik. Yeniden bağlandı, hat gitti. Tünelde şeritte kal ama. Vermezler. Gel şimdi şeride. Ha, açıldı bak. Gel şeride. Şeritten gidelim. Motor var sağında. GS F900'dü. Demek ki böyle gidebiliyorlar bunlar bak. Tünelde de böyle gidiyor işte adam. Hadi biz. Yani şu an akıyor, ben gitmem arada. İşte şu an akıyor. Bilmediğimiz deplasmanda risk almanın bir anlamı yok. Tamam, duran trafikte hadi neyse de. Evet. Hakikaten uzunmuş. Bu kaç kilometre biliyorum. Battı çıktı gibi bir şey bu. Tünel değil bu ya. Bu şehrin altına yapılmış. Ne bileyim ben yani. Gerçekten biz şu an şeyi geçtik. Evet, Tuna'yı da geçtik galiba, işte gidiyoruz. Arkadaşlar 10 dakikadır bu battı çıktı mı, tünel mi bilmiyoruz artık, neyse içindeyiz. Navigasyonlar da kilitlendi. İçinde bir sürü sapak var. Sağ sol her tarafa bir yerlere gidiyor. Biz öyle dümdüz gidiyoruz. Herhalde o çizip duracağız gibime geliyor. Bir gün ışığı da göremedik. Gitmedi de daha henüz. İleride kaza var diye uyarı verdi. Demek ki doğru yoldayız biz. Bu çalışıyor herhalde. Google uyarı vermişti ama araç bozulmuş. Vallahi çıktık. Gün yüzü gördük ya. Sabah girdiğimizde aydınlıkta, hava kararmış ya. Evet, bir tane daha girdik arkadaşlar. Bu nasıl bir şey bilmiyoruz. Gidiyoruz bakalım. Gün yüzü görmüyoruz Prag'da. Bir tünelden çıkıp birine giriyoruz. Öbürü battı çıktı mı, tünel mi artık nedir bilmiyoruz. Evet, gün yüzüne çıktık artık. Şimdi Çek'in meşhur arabası biliyorsunuz, Skoda. Şimdi diyeceksiniz ki Fatih yavaş diyor sana. Şimdi her taraf Skoda bekliyorsunuz ama bakın sadece polis araçları ve devlet araçları Skoda. Kimse Skoda almıyor. Sağ olsun motorcu bizi uyardı. Demek ki radar kontrolü vardı orada. Bakın burası da herhalde bir spor kompleksi. Avrupa'da en ucuz bölgelerden biri. Motel U Karfu mu? Kurfu muydu? Kurfa. U Kurfu mu? Karfu mu? Kurfu mu? Öyle bir şeydi. Heh, geldik bu mu? Hayır değil. Şu. Bizim otelimiz güzel ya. Baksana, fıstık gibi. Evet, otele gel. Oo Fatih, burada ne var gördün mü?
Altında ne var gördün mü? Ekipmancı var. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Senin aradığın şey var. Evet, motelimiz bu. Motel Ukurbu. Nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Motorlar burada. Zaten burada da koca bir motor mağazası var. Bayağı büyük. Girelim. Resepsiyon da burada. İlginç burası biraz böyle. Amerika'daki yol kenarındaki moteller olur ya, onlar gibi. Yalnız içerinin dekoru falan çok güzel. Bir kat merdiven çıkacağız. Şimdi size biraz otelden bahsedelim. Burası otel değil aslında, bir motel yol kenarında. Motel Ukurfu diye geçiyor. Şimdi burası odamız bizim. Oda bu şekilde. Burada tabi odada ne var her zaman? Oda darmadağın. Burası banyomuz. Burada bir portmantoluk var. Burada bir masa, bir televizyon. Oda bu şekilde. Gayet temiz, ucuz, otopark problemi yok. Klima yok fakat bu bölge çok serin. Prag'ın en tepesindeyiz şu an. Burası Prag merkeze uzaklığı yaklaşık olarak 17 kilometre. Burada da Tesla süper şarjlar var gördüğünüz gibi. Biz bu oteli kişi başı, yani burayı ben sadece işte, biz ayrı odalarda kalıyoruz Fatih'le. Burayı 1700 TL'ye tutmuştuk. Çok temiz, tavsiye ederim. Evet, Uber'le Prag'a geldik. Prag Old City'nin içindeyiz. Benim için şu an gezdiğim şehirlerin arasında en baştaki şehir. Ne yazık ki yağmura yakalandık. Evet, karnımızı doyurduk. Halimizi görüyorsunuz. Gün 17 Temmuz değil mi? Evet 17 Temmuz. Kış şansımıza. Şimdi biraz Prag fragmanı yapalım. Sonra da geceyi sonlandırırız. Prag yağmurdan ve soğuktan dolayı boş. Belki ilerleyen saatlerde biraz daha kalabalıklaşır. Evet, Kral Köprüsü'ne doğru yaklaşıyoruz. Evet, Kral Köprüsü. Evet, yağmur şiddetini arttırdıkça etrafta iyice boşalıyor.
新的一版本表是你，那是别人都是假一个。 Evet, saat gece 1. Artık Uber'le otelimize doğru döneceğiz. Maalesef yağmur burada hiç dinmedi. Gördüğünüz gibi şu an meydan bomboş. Pek çok insan var. Bakın, bu geceyi burada sonlandıralım. Yarın 550 kilometrelik bir sürüşümüz olacak. Umarım yağmura yakalanmayız. Yarın görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar.